Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Yine kıymetli bir hekimimiz bizlerle beraber. Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Tunç Berge tekrar bizlerle beraber. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, çok güzel sorular hazırladık size. Hocam, estetik uygulamalar arasında çok popüler olan lamine, daha doğrusu lamina porselenler nedir? Bende de var. Evet. Bunlar nedir ama izleyicilerimiz için bir sormak istiyorum. Doğru. Son yıllarda gerçekten çok popüler olan estetik uygulamalardan biri. Ancak geçmişi bayağı eskidir aslında. Yani ben 1996 senesinde lamine yapmaya başlamıştım kliniğimde. Yani nereden baksanız bir 30 seneye yakın bir bayağı. süredir yapılıyor bu iş. Aslında çok yeni değil. Ancak teknolojinin yenilenmesi, onlarda oluşan bir takım malzemelerin daha farklı avantajları, laminaların hem daha kolay uygulanır hem de daha iyi sonuç alınır olmasına neden oldu. Burada estetikten bahsederken hani bizim için sadece diş estetiği veya işte Hollywood smile dediğimiz gülüş tasarımı bu sadece estetiği düzeltmek değil, aynı zamanda fonksiyon da kazandırmak. Yani ikisinin bir arada olması gerekiyor. Fonksiyon da işin içerisine girdiği için bir çiğneme yapıyoruz, konuşma yapıyoruz. Dolayısıyla o dişleri de aktif olarak kullanıyoruz. Bu nedenle hem lamina dediğimiz porselenler çok ince yapılar, bu kadar ince olmasına rağmen ağızda bu kadar güce de karşılık dayanması gerekiyor. Onu nasıl sağlıyorlar? Evet, şimdi şöyle, aslında laminanın asıl prensibi çok az diş kesimi ya da hiç diş kesimi yapmadan dişin estetiğini düzenlemek ve kapanışta herhangi bir sorunlar varsa da kapanış problemlerini ortadan kaldırmak. Burada tabii bazen işte hiç diş kesimi yapmadan yapılıyor bu iş gibi lanse ediliyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Her vakada böyle bir şey çalışmanız mümkün değil. Çünkü öncelik bunu yapmamızdaki sebep estetiği düzeltmek. İşte dişiniz dışarıya doğru çıktıysa, dizinin dışındaysa veya çok çapraşıklık varsa bunları ortadan kaldırabilmek için dişi tabii ki biraz kesmek gerekiyor. Ancak bazı vakalarda hastanın dişleri içe doğru meyletmiş oluyor. Estetiği bozan bir görüntü, dişleri dışarıya çıkartmak gerekiyor, kalınlaştırmak gerekiyor. O zaman zaten dişten bir şey kesim yapmanıza gerek yok. Direkt olarak dişlerin üzerine bu porselen laminaları yapabiliyoruz. Feldspatik bir porselendir bu. Yani bildiğimiz normal kaplamaların, köprülerin üzerine veya zirkonyumun üzerine kullanılan porselenden farklı, özel bir porselen. Yapım tekniği farklıdır. Preslenerek yapılır. IMAX, Empress deriz. Yani laminalardaki en iyi malzeme budur. Ve bu kırılganlığını son derece azaltır. Çok dayanıklı olur. Ki bazen eski laminalarını sökmeye gelir hastalar, çıkartamayız bile. Onları keserek, parçalayarak çıkartırız. Yani düşünülenin aksine aslında çok kuvvetli direnç kazanmış malzemeler. Bir de atıyorum o kadar ince ki 0,3, 0,4, 0,5 milimetre kalınlığında dahi yapabiliyorsunuz. Yani 1 milimetrenin yarısından daha da ince bir kontak lens gibi. İşte bazen yaprak porselen diye adlandırılıyor. Yani gerçekten çok incedir. İşte elinizle biraz sıkarsınız. Çok rahatlıkla kırabilirsiniz ama bunu ağza uyguladığınız zaman hiçbir şekilde o kadar kuvvete dayanıyor. O kadar güç uyguluyorsunuz ama hiçbir şekilde kırılmıyor. Yani hastalar genel olarak laminalarda hani en çok korktukları şey ya biz ısıramayacak mıyız? İşte elmayı ısıra ısıra yiyemeyecek miyim? Hayır, yani ben kendimde de kullanıyorum. Kullanımını bizzat kendim yaşıyorum. Çok rahatlıkla her şeyi eğer uygun kriterlere göre yapıldıysa kullanmalarında hiçbir sakınca yok. Evet. Peki diğer uygulamalardan farkı nedir? Şimdi en büyük farkı birincisi estetiği istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Yani rengini istediğimiz renkte yapabiliyoruz. Hastanın mevcut ağız yapısındaki renk skalasına da uyum sağlayabiliyoruz. Bazen yani genel anlamda tabii ki hasta daha açık renkler istiyor. Daha açık renk istediğimiz kadar açarak rengi
görüntüyü tamamen farklılaştırabiliyoruz. Bunu yaparken dişinizi tümüyle kesmiyoruz. Normal bir klasik kaplama dediğimiz, kron dediğimiz uygulamalarda dişler aşağı yukarı 2-2,5 milimetre kadar tüm yüzeylerden küçültülür. Tabir yanlış ama yani pirinç tanesi gibi küçük bir hale gelir. O kadar küçülmüyor tabii ama hani örnek olarak yaklaşık söylüyorum. Evet. Şimdi bunda ise diş kesimi 0,2, 0,3, 0,4 milimetrelerde bitiyor. Çünkü lamina dişin mine yapısına yapışıyor. Minenin tümüyle korunması lazım. Mine de bizim dişlerimizdeki koruyucu tabaka. Eğer bu tabakayı ortadan kaldırırsak laminanın tutuculuğu azalır. Bazı yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle hekimlerin fazla diş kesimi ya da hastanın minesine göre hareket etmeme. Herkeste mine kalınlığı da farklıdır çünkü. Sizde 1 milim olabilir, bende 0,5 milimetre olabilir. Ona göre kesim hududunu iyi ayarlamak lazım. Yani mutlaka mineyi korumak gerekiyor. Ve minenin üzerine yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla çok az bir kesim yaparak dişin arka yüzeyini yan komşu dişlerle ortak noktalarına hiç dokunmuyoruz bile. Onlar sizin orijinal dişiniz olarak kalıyor. Tabii bu çok büyük bir avantaj hastaya. Çünkü hassasiyet oluşmuyor. Daha sonradan işte kanal tedavisi yapmak gereken dişi tamamen kestiğimiz zamanlarda durumlar söz konusu. Bunları yaşamıyor hasta ve dişi çok az bir madde kaybıyla istediği şekle döndürülebiliyor ve istediği renge. O yüzden çok büyük avantajları var tabii. Peki bonding uygulamasıyla benzerlikleri nelerdir? Aslında bonding, Öncelikle bonding uygulaması nedir? yani bonding denilen şey aslında yapılan bu laminalar laboratuvarda yapılıyor. Yani bizim çalıştığımız ya dijital yöntemden veya normal klasik yöntemden ama sonuçta bir teknisyenin yaptığı laboratuvarda yapılan bir işlem. Bunu chairside dediğimiz yani koltukta hasta geldiği anda bir takım uygulamalar yaparak hastaya kazandırma şansı da var. Buna da bonding diyoruz. Yani bonding dediğimiz aslında bildiğimiz kompozit dolgular yani estetik dolgularla dişlerin yüzeyine sıvama metoduyla o anda işte bölüm bölüm yapıp şekil verip işte eğer çapraşıklık varsa onu düzeltmek, işte dişi çok içerideyse onu dışarı almak ya da işte dişinde renk sıkıntısı varsa daha açık renkli uygulamalarla rengini değiştirmek mümkün. Ama çok uzun ömürlü olmaz gibi. Hayır, yani ben mesela prensip olarak bonding olayına karşıyım. Yani bazen hastadan ısrarla böyle bir istek geliyor, bonding yapalım. Çünkü bonding yapmanın aslında asıl sebebi biraz da ekonomik. Çünkü porselen laminalara göre daha ucuz uygulamalar ama çok kısa ömürlü. İşte kısa ömürlü. Yani sonuçta kompozit bir malzeme en fazla ağzınızda 1-2 sene kalır. O görüntüdeki güzelliğini 1-2 sene o bile yani ağız asitlerinden çabuk etkilenir. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz önemli. İşte renkli şeyler yiyip içiyorsanız, sigara, çay, kahve gibi çok aşırı tüketiyorsanız bunlardaki renk değişimi daha da hızlı olur. Bazen 8 ay, 10 ay gibi bir şeyde laminaların renklendiğini görüyoruz. Ayrıca şey gibi hani porselen laminalar gibi bonding'de yüzey cilası istediğimiz kadar mükemmel yapamıyorsunuz. Çünkü mekanik bir cila o. Ama diğeri fırınlandığı için yani ağızda 15 senede kalsa üzerindeki o cila tabakasını koruyor. Tabii cilanın korunması malzemenin kimyasal olarak bozulmamasına neden oluyor. Bondinglerde bir süre sonra koku yapmaya başlıyor. Aralarda birikintiler olduğu için. Mat ve opak bir görüntü kazanıyor ve renkleşme oluyor. Yani o yüzden bondingle arasında aslında hani benzer şeylere hizmet ediyor. Ama bence bondingle mukayese dahi edilmemesi gerekiyor. Laminalara göre. Peki bonding kimlere uygulanabiliyor? Aslında bondingi çok fazla çapraşıklığı olmayan, işte diş kesimi hiç yaptırmak istemeyen, çünkü orada çok ince kompozit malzemeleri çok ufak parçalar halinde koyarak bir takım şekil değişiklikleri yapabiliyoruz. Yani biraz
problemi az olan hastalara daha rahat uygulanabiliyor. Yoksa yaş sınırı yok. Daha küçük yaşlarda dahi yapılabiliyor bu. Bazen hani bir lamina uygulaması için hastanın gelişiminin tamamlamasını bekliyoruz. Yani bu nedir? 18 yaşları civarı. Ondan daha küçük hastalara yapmamaya çalışıyoruz. Bonding her hastaya uygulanabilir. Ama dediğim gibi yani uygulama alanı olmasına rağmen bazı kısıtlamaları var bondingin. Çünkü eğer ki dişte çapraşıklık biraz fazlaysa o dişin üzerine kesim yapmadan bonding yapamazsınız. Kesim yaptıktan sonra da zaten lamine yapmanız çok daha doğal bir sonuç. Evet. Peki bu lamine uygulanan hastalara hiç kesim yapmadan işlem yapmak da mümkün olabiliyor mu? Yani hiç kesim yapmadan ellemeden. Evet, bazı durumlarda yani hastanın birazcık da dişlerinin yapısına bağlı. Biz genelde Hollywood Smile dediğimiz, gülüş tasarımı dediğimiz uygulamalarda 10 tane üst çene, 10 tane alt çene, toplam 20 dişine bu uygulamayı yapıyoruz. Yani maksat ne? Güldüğünüz zaman bütün dişleriniz bir bütünlük kazansın. Renk farkı olmasın alt ve üst dişler arasında. Bir de arka dişlere doğru olan o karanlık noktaların dişlerle dolması. Bu yüzden 20 tane yapılıyor. Bunların içerisinde belki 5 tanesini hiç diş kesimi yapmadan kurtarmak mümkün. Duruma göre belki 10 tanesine hiç dokunmamak mümkün. Ama belki 1-2 tanesine mutlaka ufak aşındırmalar yapmak. Ama dediğim gibi bu aşındırmalar da 0,3-0,5 milimetre kadar küçük boyutlarda oluyor. Yani normal bir diş aşındırması gibi değil. O yüzden dişe bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Ve bazı durumlarda hepsini birden hiç diş kesimi yapmadan laminaları yapmak mümkün. Ama bir gerçek var. Ne olursa olsun bir yüzeyin üzerine lamina dediğimiz o kitleyi getirip yapıştırıyorsunuz. Eğer bunun için bir oluk oluşturmadıysanız dişin üzerinde ne oluyor? Orada bir kalınlık oluşuyor. Diş eti bir süre onu örtebilir, bir sıkıntı olmaz ama birkaç sene sonra diş etlerinizde hafif çekilme olduğu zaman bu sefer o laminanın dişin üstüne yapıştığı noktada bir tırnağa takılma gibi, zamanla orada renkleşme yapma gibi ya da besin artıklarının oralarda birikme gibi sorunları olabilir. O yüzden en azından laminanın oturacağı yerde ufak bir oluk açıp laminanın sıfır dişten bağlantısının olmasını sağlamaya çalışıyoruz ki daha estetik sıkıntılar yaşamadan daha uzun yıllar kullansın hastalar. Evet. Peki laminalar için kullanılan bu özel porselenin özellikleri nelerdir? Şimdi Diğerlerine. evet yani burada dediğim gibi feldspatik bir porselen kullanılır. Hani bu tıbbi terimi ama sonuçta porselenin özelliği 750-800 megapascal kuvvet direncine dayanabilmesi. Bunun için de bildiğimiz porselenlerin yapım tekniklerinin dışında bunlar özel basınçlı fırınlarda pişiriliyor. Ve o basınçlı fırınlar laminada kullanılan porselenin işlem bittikten sonra çok kuvvet kazanmasına neden oluyor. Çok sertleşiyor ve direnç kazanıyor. Aynı zamanda IMAX dediğimiz yani bu feldspatik porselenlerin en iyisi genelde laminalarda ve full crown olduğu zaman bile altlarda önemli bir renkleşme yoksa hep IMAX tercih etmeye çalışıyoruz. Translucent bir malzeme yani şeffaflığı biraz fazla. Dolayısıyla doğal dişe çok yakın bir görüntü veriyor. Genelde zirkonyum denilen malzeme aslında opak bir malzemedir. Ve ne olursa olsun belli bir şeyden sonra yani yapımda belli bir zaman geçtikten sonra hastanın görüntüsünde biraz daha opak bir görüntü olur. Dışarıdan bakıldığında dişlerini yaptırdığını daha kolay anlayabilirsiniz. Ama IMAX o kadar doğal bir malzeme ki içerisinde herhangi bir şekilde altyapısında çünkü zirkon ya da başka bir maden kullanılmıyor. Tamamen dişe uygulanıyor ve dişin rengini de bir parça içerisine alıyor. Dolayısıyla tamamen natürel bir dişmiş gibi bir form veriyor. Çoğu zaman hastalarım onu söylüyor. Yani
bakıyorum diyor. Ya sende bir değişiklik var, yüzünde bir değişiklik var, bir şey var ama direkt diyor dişime odaklanmıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor diyor. Yani yaptırdım, bundan korkuyordum. Demek ki doğal görünüyor. Evet, yani gerçekten bu malzeme sayesinde çok daha doğal işler yapılabiliyor. Harika. Hocam son olarak gülüş tasarımında laminalardan başka neler yapıyorsunuz? Bundan da kısaca bahsedelim. Şimdi tabii laminaların uygulama alanları biraz kısıtlı. Altındaki dişinizin çok sağlam olması lazım. Çok fazla dolgu yapılmış olmaması gerekiyor. Bazen hasta geliyor, daha önceki yıllarda başka bir klinikte dişlerini kestirmiş. İşte bir kısmı kesilmiş, bir kısmı kesilmemiş. Bu hastaya lamina uygularken diğer dişlerine lamina yapma şansımız kalmıyor zaten, diş komple kesildiği için. Bazen kanal tedavisi görmüş dişlerde aşırı renkleşme olabiliyor. Bazen bunlar böyle morumsu renkler veya gri, bayağı koyu gri renklere kadar gidebiliyor. Bu tip hastalara da yine laminayı uygulayamıyoruz. O zaman dişi işte tam kesip mutlaka kron dediğimiz laminanın 360 derece tüm dişin çevresini sardığı şekli uygulamak gerekiyor. Tam porselen. Tam porselen, evet, yani full kron dediğimiz. Bunlarda da malzeme olarak yine aynı malzemeyi kullanabiliriz, IMEX'i. Özellikle yıpranmış dişlerde. Ama dişte aşırı bir renk varsa bu renk mutlaka dışarıya yansıyacaktır IMEX'ten. Çünkü IMEX dediğim gibi translucent bir malzemedir. Ve bütün dişlerini yaptığınız zaman hepsini beyaz yaptınız. Arada o çok renkleşmiş olan dişiniz biraz daha grimsi veya biraz daha morumsu bir renkte gözükür. Hani bu da estetiği bozacağı için mesela bunların altında zirkonyum dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz. Zirkonyum da doku dostu bir malzeme, kıymetli bir maden ve daha opak bir malzeme olduğu için alttaki renkleşmeyi dışarıya yansıtmaz, bloklar. Ve o zirkonyumun üzerine de biz IMEX dediğimiz porselenleri yaparız. Zirkonyum da çünkü farklı bir olay. Yani o pırlanta gibi düşünelim. İşte çok değerli bir karat bir pırlantayı 15-20 bin dolara da alırsınız. Yine bir karat bir pırlantayı 5 bin liraya da alırsınız yani atıyorum. Neden? Çünkü o pırlantanın içindeki işte rengi, yabancı maddelerin varlığı, çatlağın olup olmaması, bunlar fiyatı etkiler. Zirkonyum da öyle. O da madenin en iyi yerlerini alan büyük firmalar var. O firmalar tabii zirkonyumu daha farklı fiyatlarla satıyorlar. Daha kirlenmiş, daha çatlamış ve bozuk yerleri var. Onları daha uygun fiyatlarla satıyorlar. İşte onların iyisini bulup onun üzerinde IMEX yaparak ideal bir görüntüye kavuşturabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Ben güzel teşekkür bilgilerden dolayı. Evet, Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Tunç Berge bizimle beraber Sağlık Türkiye'de programındaydı. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.